Allegro. 3 4 2. 1 2 3 fason. 2 Bundan çok uzun bir zaman önce ya da çok uzun bir zaman sonra büyük, çok büyük bir kentin, bir metropolün güney yakasında çok fazla tarlanın olduğu, evlerin ve kulübelerin giderek yoksullaştığı yer. Küçük bir çam ormanında gizlenmiş tarihi bir kalıntı vardı. Bu çok eski zamanlardan kalma bir tiyatroydu. Hatta tıpkı buraya benziyordu. Zaten ona da amfiteyatro deniyordu. Neyse. O çok eski zamanlarda bile pek öyle görkemli olmadığı, daha çok yoksul insanlara hitap eden bir yer olduğu belliydi. Yolunu şaşırmış birkaç turistin gürültü etmesi dışında o günlerde hemen hemen unutulmuş gibiydi. Bu garip harabeyi en iyi tanıyanlar sadece çevrede yaşayan insanlardır. Orada keçilerini otlatırlar, ortadaki yuvarlak alanda çocuklar top oynar ve bazen de sevgililer orada buluşurlardı. Ve günlerden bir gün çevre halkı arasında bu yıkıntıya son zamanlarda birinin yerleştiği söylentisi yayıldı. Onun bir kız çocuğu olduğu tahmin ediliyor ama biraz tuhaf giyindiği için kimse tam olarak emin olamıyor. İşte bu insanlar burada tanıştılar. Momo'yla. İçeride kıvırcık kara bir şey. Kim bu? Nereden geldi? Şşş, geliyor.
Demek burası hoşuna gitti. Evet. Burada mı kalmak istiyorsun? Seni bir bekleyen yok mu? Hayır. Ya evin? Benim evim burası. Peki buraya nereden geldin? Sakın korkma. Seni kovmayız. Sana yardım ederiz. Adın Momo'ydu değil mi? Evet. Güzel bir ad. Ama ben bu adı daha önce hiç duymadım. Sana bu adı kim taktı? Ben kendim. Ya sen kendin taktın. Evet. Peki ne zaman doğdun? Hatırladığım kadarıyla hep vardım. Tamam ama sen daha çocuksun. Kaç yaşındasın bakayım? 100. Dinle. Burada olduğunu polise bildirsek de seni bir yuvaya yerleştirseler iyi olmaz mı? Hayır, oraya gitmek istemiyorum. Orada yatacak yerin yemeğin olur, okuma yazma hesap öğrenirsin. Ne dersin? Orayı biliyorum ben. Başka çocuklar da vardı orada. Pencerelerinde hep demirler vardı. Her gün dayak yerdik. Hem de haksız yere. Ben geceliğin duvardan atlayıp kaçtım zaten. Oraya bir daha gitmek istemiyorum. Peki gitme ama sen daha çok küçüksün. Birinin sana bakması gerekiyor. Ben kendime bakarım. Yapabilecek misin? Fazla bir şey istemem ki. Bak Momo. Eğer istersen içimizden biri senin yanına alıverir. Evet ya. Ne dersin? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ama beni burada bıraksanız olmaz mı? Çevre halkı uzun uzun düşünüp taşındı, sonunda bir karara vardı. Çocukla hepsinin birden ilgilenmesi, sadece bir ya da ikisinin ilgilenmesinden daha iyi. Hemen burayı Momo için yaşanabilir bir yer hale getirmeye başladılar. Hadi başlayalım o zaman. Hoş geldin Momo. İşte küçük Momo'yla çevre halkı arasındaki dostluk böyle başladı. Momo zamanla onlar için vazgeçilmez biri olmuş. Daha önce onsuz nasıl yaşadıklarını şaşırmaya başlamışlardı. Momo'nun hiç kimsenin yapamayacağı biçimde başardığı bir şey vardı. O da dinlemekti. Belki şimdi pek çok kimse o da bir şey mi? Herkes dinlemesini bilir diyecektir. Oysa hiç de öyle değil. Çok az kimse gerçekten iyi bir dinleyicidir. Ve dinlemek konusunda Momo'nun eşi benzeri yoktu. Nikola paramı vereceksin. Ulan ne parası ya? Ver dedim paramı. Sen nasıl benim rahatım? Vereceksin paramı. Ya deli misin Ver ya? İyi misin? Dur acıyor. Ulan bir şey yapmadım. Acıyor. Ben gidiyorum. Buraya gelmekle iyi niyetimi gösterdim ben. Ama bak, bu manyağın umurunda mı? Evet, hadi kaç bakalım. Gelmene gerek yoktu. Zaten ben de bir dolandırıcıyla barışacak değilim. Kimmiş dolandırıcı? Bir daha söyle. İstediğin kadar söylerim. Senden mi korkacağımdan dolandırıcı. Hadi gel ne duruyorsun? Daha önce yapmak istediğin gibi öldür beni. Ben saydım keşke. Görüyorsun değil mi? Nasıl yalan söylüyor? Sadece yakasına yapışıp meyhanenin penceresinden dışarı fırlatıverdim. Çünkü bu herif bütün müşterilerin önünde bana tokat attı. Benim tabağımı şanağımı paramparça ettin de ondan. Sadece bir tane kupayı duvara fırlattım. O da zaten çatlaktı. Ama o benim kupamdı, o mu? Bak Momo, bana bir bardak içki vermeyi reddetmeseydi atmazdım. Ben içtiğim içkinin parasını hep öderim. Ama resim olayından hiç söz etmiyor.
O beni tam anlamıyla dolandırdı Momo. Ben böyle şeye gelemem. Ben mi seni dolandırdım? Anlat hadi, anlatsana. Bak Momo. Meyhanesinde Aziz Antonius'un bir tane resmi asılı. Resim benim hoşuma gitti, almak istedim. Ne? Resim mi hoşuna gitmiş bunun? Bu da o değersiz resim parçası için benden radyomu istedi. Para hoşuna giden para senin. Momo, resimle çerçevenin arasına sıkışmış kağıt parayı bilmiyordum. O para değiş tokuşa tabii ki dahil değildi. Tabii ki dahildi. Değildi. Lan dahildi! Ben keriz miyim bir resim için radyo vereceğim? Tabii dahildi. Peki senin paradan nasıl haberin? He? 2 gün önce o senin sarhoşlardan birini Aziz Antonius'a bağış olsun diye parayı resme sıkıştırırken gördüm. Ya bağış olsun diyeymiş. Çok muydu bari bağış? O radyonun değerinden de eksik ne de fazlaydı. O zaman bizim bütün kavgamız sadece bir Aziz Antonius resmi yüzünden. Aslında öyleydi. Sağ ol Momo. Çok teşekkür ederim. Momo'nun en çok sevdiği iki dostu vardı. Her gün ona uğrarlar ve varlarını yoklarını onunla paylaşırlar. Bunlardan biri genç. Ötekisi ihtiyardı. Ben mi? Nasıl konuşacağım şimdi? İhtiyarın adı Bad Boy'du. Çöpçülük yapardı. Yıkık tiyatronun yakınında teneke ve çinko parçalarından yaptığı bir kulübede otururdu. Bazı kimseler Çöpçü Beppo'nun aklının pek yerinde olmadığını söylerlerdi. Sokakları süpürürken aklına bin bir türlü düşünce gelirdi. Ve işi bittikten sonra Momo'ya uğrar bunları ona anlatırdı. Momo kendine özgü dinleyişiyle onu dinlerken Beppo'nun dili çözülür ve sözcükleri yer yerine otururdu. Ne yapıyorsun Momo? Of Beppo, çok fazla kelime var. Ben bunların hepsini nasıl öğreneceğim? Bak Momo. Ne oluyor biliyor musun? Bazen önüme upuzun bir cadde çıkıyor. Öyle uzun ki insan bunun sonu gelmez sanıyor. O zaman acele etmeye başlıyorsun. Gittikçe daha çok acele ediyor insan. Her önüne baktığında yolun hiç de kısalmamış olduğunu fark ediyorsun. Daha hızlı ve daha gayretli çalışıyorsun. Sonunda nefesin kesilip güçsüz kalıyorsun. Ve cadde hala upuzun bir şekilde seni bekliyor. İnsan caddenin tamamına bakıp hemen bir karara varmamalı Momo. Her zaman adım adım ilerlemeli. Hep bir sonraki adımı, bir sonraki nefesi ve bir sonraki süpürgeyi. Yani hep bir sonra geleni. O zaman hayat zevkli olur. Bir de bakarsın ki adım adım bütün yolu bitirmişsin. Nasıl olduğunu anlamadan ve yorulmadan. Önemli olan da budur. Geldim. Momo'nun öteki genç dostuysa. Günah'a mı uydum? Ama onu sadece Gigi diye çağırırlardı. Madem ki Beppo'yu mesleğiyle beraber anıyoruz, Gigi için de aynı şeyi yapalım. Her ne kadar onun tek bir mesleği olmasa da. Ona turist rehberi Gigi diyelim. O çevreye yolu düşmüş birkaç turist görmesin. Hemen saz getirir ya.
Gayet ciddi bir yüzle. Yanlarına yaklaşın. Onları gezdirin. Açıklamalar yapmayı önerin. Çok saygıdeğer hanımefendiler. Rehber. Buranın yerlisi galiba. Galiba. Özellikle sizin güzel ve özgür ülkenizde Marksentius, Comenius bilmeyen yoktur değil mi? Marx, komünizm falan ya. Uguvara'nın çaçaçıyor. Ma. Dünyayı kendi görüşleri doğrultusunda değiştirmek isteyen, tüm diğer dostları gibi acımasız, zalim, despot, Maxentius Comenius. Bunda gülecek bir şey yok mu? Bildiğiniz gibi o zamanlar ruh doktorları yoktu ve bu yüzden Maxentius Comenius son günlerinde çıldırdı. Çıldırdı bu ya. Günün birinde aklına şöyle bir fikir takıldı. Bir Darduşlar ordusu toplayıp yepyeni bir dünya kurmak. Dikkatinizi çekelim. Yeni bir dünya. Tabii bu yeni dünyayı üzerine oturtacak bir destek gerekiyor. İşte bu gördüğünüz amfiteyatro o destekten başka bir şey değil. Çok ilginç değil mi ya? Evet ya. Neler olmuş hiç haberimiz olmuyor. Çok önemli şeyler oldu burada. İnsanlığın temeli burada atıldı. Fakat Maxentius Comenius bütün çabalarına karşı bakın çok ilginçtir. Hiçbir şeyin değişmediğini görünce harmonisini başına örttü ve şöyle dedi. Ben gidiyorum. Nereye? Nereye mi? İşte bunu kimse öğrenemedi ve bu destek böylece çıplak kaldı. Biz de bu desteğe sahip çıkıyoruz. Vay canına. Benim bunu hosteldeki herkese anlatmam lazım dostum. Çok iyi hikayeydi, tebrikler. Bu adam mutlaka keşfedilmeli. Hanımefendi, boş geçmeyin. Buyurun içeri gelsin. Gigi günün birinde zengin ve ünlü biri olmanın hayali içindeydi. Ama Momo'ya sık sık söylediği gibi hep aynı teknik alarak. Yine de öyküler anlatmak onun başlıca tutkusu. Özellikle Momo onun yanında olur. Onu dinlediği zamanlar hayal gücü ilkbahar çiçekleri gibi açılıyordu. Gigi. Momo. Gigi. Momo. Bana bir masal anlatsana. Tamam. Peki bu masalın kahramanları kimler olsun? Momo ile Dragon olsun. Bakalım nasıl bir şey olacak. Bir varmış, bir varmış. Vaktiyle Momo adında bir prenses. Aslında Bu prensesin kocaman bir sarayı. Aslında Çöpçü Beppo ile Gigi gibi dünyaları ve düşünceleri bambaşka olan apayrı iki insanın dostluk kuracağına kimse inanmazdı. Ama böyle mi? Ne gariptir ki Gigi'nin hıçralıklarını hoş karşılayan tek kişi Beppo'ydu. Ve yine şaşılacak şeydir ki ihtiyar Beppo'nun tuhaflıklarıyla alay etmeyen tek kişi o çenebaz Gigi. Bu belki de Momo'nun her ikisinin de dinleyiş tarzından kaynaklanıyordu. Kuşkusuz Momo, dinledikleri arasında büyük, küçük diye bir ayrım yapmıyordu. Ama çocukların bu tiyatro kalıntısına sevinçle gelmelerinin başka bir nedeni daha vardı. Momo'nun yanında oynanan oyunlar başka hiçbir yerde oynanamazdı. Hep böyle yapıyorsunuz. Tamam be, hadi işte. Fırtına yaklaşıyor galiba. Ve
araştırma gezisine çıkmış bir gemi. Sonsuz tayfını araştıran bir gemi. Massimo'da kaptan olsun. Yelkenler falan! Yeter yeter yeter. Ben Don Bellu. Dünyanın en harika denizcisi. Güm güm. Ben de Profesör Einstein. Her şeyi en çok ben bilirim. Biz de onun asistanlarıyız. Ben de kimdeki küçük yerli kız Momosan. Ben de baş dümenciyim. Bu da benim dümenim. Ha ben de. Ben de gözcüymüşüm o zaman. Biz dünyanın en güzel deniz kızları. Ben de Maymun! Maymun! Tayfa! O zaman herkes görevlerine! İskemanda! Romero, rüzgar bunu hangi taraftan esiyor? Saat 3 yönünde kaptan. Güzel. kaptan. Evet. Biz neyi araştırıyorduk? Sonsuz tayfunu. Sonsuz tayfun hemen dibimizde. Ne? Ne? Bir ninni mi yatıştıracakmış? Ama kaptan, bu yerlerin inançlarında bir gerçeklik payı vardır. Ne dersin Don Melo? Deneyelim. Deneyelim. Malum bak o cinik. Chammaravati melodoni, ya 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 ya. Chammaravati melodoni, ya 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 ya. Pari temu chirama. Pari temu chirama. Herkes
çocuklar, sizinle gurur duyuyorum. Ben susadım, eve gidiyorum. Yağmur gerçekten yağmış galiba. Baksana ben ıslanmışım. Görüşürüz. Günlük yaşam içinde çok büyük bir sır vardır. Bu sır zamandır. Onu ölçmek için saatler, takvimler yapılmıştır. Ama bunlar bir şey ifade etmez. Herkes çok iyi bilir ki bazen bir saatlik bir süre insana bir ömür kadar uzun gelirken bazen de göz açıp kapayıncaya kadar geçer gider. Zamanın bu tuhaf özelliği o saat içinde yaşanan olaylara bağlıdır. Çünkü zaman yaşamın kendisidir. Bu gerçeği hiç kimse duran adamlardan daha iyi bilemez. İnsanların zamanları üzerine planlar yapıyorlar. Hem de ince hesaplarla hazırlanmış planlar. Örneğin Berber Fusi. Berber Fusi öyle ünlü bir usta değil. Ama mahallesinde iyi tanınır. Kentin ortasında küçük bir dükkanında çırağıyla beraber çalışırlardı. Bugün ne kadar da güzel et ya. Franco, hadi bugün istersen arkadaşlarınla birlikte oyun oynamaya gidebiliriz. Sağ ol usta. Berber Fusi müşterileriyle konuşmayı çok sever. İşini keyifle yapar. Teşekkür ediyorum. Ama hayatta bazen öyle anlar vardır ki hiçbir şeyin bir değeri kalmaz. Bu duyguyu herkes iyi bilir. Hayatım böyle geçip gidiyor. Makas şakırtısı, sabun köpüğü ve gevezelik. Varlığımdan ne anlıyorum? Bir gün gelecek ve sanki hiç yaşamamışım gibi ölü gideceğim. İyi günler Bay Fusi. Ben zaman tasarruf şirketinden geliyorum. Numaram XGQ384B. Bize bir tasarruf hesabı açtırmak istediğinizi öğrendik. Aa, hiç haberim yok. Doğrusu böyle bir şirketin varlığından dahi haberim olmadı daha önce. Buyurun, çıkar mısınız lütfen? Siz Bay Fusi değil misiniz? Berber. Evet, doğru benim. Bize başvuruda bulundunuz. Ya nasıl olur? Bakın Bay Fusi. Siz hayatınızı makas şıkırtısı, sabun köpüğü ve gevezelikle ziyan ediyorsunuz. Öldüğünüz zaman hiç yaşamamış biri gibi olacaksınız. Ha, iyi bir yaşam sürmeye vaktiniz olsaydı bambaşka bir insan olacaktınız. Demek ki ihtiyacınız olan tek şey zaman. Yanılıyor muyum? Az önce bunları aklımdan geçirmiştim. İşte. Gördünüz mü? Peki zaman nereden bulunur? Tasarruf edilerek. Siz Bay Fusi, zamanınızı sorumsuzca harcıyorsunuz. Küçük bir hesapla bunu size ispat edeceğim. 1 dakika 60 saniyedir. Bir saat 60 dakikadır. 60 kere 60. Takip edebiliyor musunuz? Elbette. Güzel. 60 kere 60 3600 eder. Yani bir saatte 3600 saniye vardır. Bir gün 24 saattir. O halde bir günde 3600 kere 24. 86.400 saniye bulunur ki bu da yılda 31.536.000 saniye yapar. Siz ne kadar yaşayacağınızı tahmin edersiniz Bay Fusi? 70-80 yaşıma kadar yaşarım ben. İyi. Biz ne olur ne olmaz deyip 70 kabul edelim. Bu 31.536.000 kere 70 eder. Bu da
işleri siz yapmak zorundasınız. Alışveriş, ayakkabıların temizliği. Faturalar! Faturalar! Bunlara benzer can sıkıcı işler. Bunlar Bay Fusi. Bunlar her gün ne kadar vaktinizi alıyor? Belki 2 saat ama. Ne canım belki 2 saat. Belki 2 saat ama yani. 110 milyon 376 bin bir kayıp daha. Üstelik bir de muhabbet kuşu besliyorsunuz. Ve her gün onun bakımına da bir çeyrek saat ayırıyorsunuz. Bu da eder 13 milyon 797 bin. Ve bir de keman çalmaya ve arkadaşlarınıza ayırdığınız zaman var ki bu da günde 3 saat eder Bay Fusi. Rahatsız mısınız Bay Fusi? Hayır. Özür dilerim ama burası biraz soğuk olmaya başladı. Şimdi bitiyor. Artık yaşamınızın özel bir konusuna sıra geldi. Bu küçük sırrı siz pekala biliyorsunuz Barbaros. Onu da mı biliyorsunuz? Sanıyordum ki benden ve bayanlardan başka... Modern dünyamızda artık sırlar gizli kalmıyor. Olayları tarafsız ve gerçekçi bir gözle görün Barbaros. Şu soruma cevap verin. Bayan Darya ile evlenmek istiyor musunuz? Hayır. Haklısınız. Çünkü Bayan Darya ömür boyu bir tekerlekli koltukta yaşamak zorunda. Buna rağmen her gün yanına uğrayıp bir çiçek götürüyor ve 45 dakika yanında kalıyorsunuz. Neden? Her seferinde o kadar çok seviniyor ki. Akıllıca düşünsek bu bir zaman kaybıdır ve sayıya vurulduğunda 41 milyon 391 bin eder. Bütün bu saydıklarımız Bay Fusi, sizin 42 yılda kaybetmiş olduğunuz zamandır. Peki bu 42 yıldan geri elinizde ne kaldı? 1 yıl. Bildiğiniz gibi 31 milyon 536 bin saniye. Bunu şu anki yaşımız olan 42 ile çarparsak 1 milyar 324 milyon 512 bin saniye eder. Bundan toplam kaybımızı çıkarırsak Bay Fusi, Demek benim bütün hayatımın bilançosu çok kötü. yaşamınıza herhalde bu şekilde devam etmeyeceksiniz Bay Fusi. Hemen tasarrufa başlamak ister misiniz? İsterim. Örneğin bundan böyle 20 yıl boyunca günde 2 saatinizi tasarruf edecek olursanız 62 yaşınızda elinizde 105 milyon 120 bin saniyelik bir birikiminiz olacak. Harika. Acele etmeyin. Daha bir şey var. Biz yani zaman tasarruf şirketi. Tasarruf ettiğiniz zamanı sizin için saklamaktan kalmıyoruz. Size buna karşılık faiz veriyoruz. Faiz mi? Aynen! Tasarruf ettiğiniz zamanı 5 yıldan önce bizden geri almazsanız size sonunda bunun bir o kadar fazlasını veriyoruz. Sermayenizler 5 yılda 2 katına çıkıyor. 10 yıl sonunda ilk sayının 4 katı, 15 yıl sonundaysa 8 katı oluyor. Düşünün bir kere Bay Fusi. Zahmete değmez mi? Değer. Hiç şüphe yok öyle. Adın. Keşke daha önceden başlasaymışım tasarrufa. Geç kalmış değilsiniz. İsterseniz hemen bugün başlarsınız. Ya bekleyin. Peki ne yapmam gerekiyor? Zamandan nasıl tasarruf edilir bilmeniz gerek. Örneğin biraz daha hızlı çalışıp gereksiz şeyleri bırakırsınız. Annenizin yanında 1 saat yerine yarım saat oturursunuz. İlle de gerekiyorsa Bayan Darya ile 2 haftada bir görüşün. Hele değerli zamanınızı öyle keman çalmak, arkadaşlarla konuşmak gibi şeylerle ziyan etmeyin. Ha unutmadan şu yararsız kuşunuzu da defedin gitsin. Yeri gelmişken size bir de öneride bulunayım. Dükkanınıza doğru işleyen şaşmaz bir saat asın ki çırağınızı daha iyi denetleyebilirsiniz. Peki. Peki. Bütün bunları yaptıktan sonra kalan zamanında ne yapacağım? Siz bunları dert etmeyin Bay Fusi. Her şeyi bize bırakın. Bu tam bir güven meselesidir. İki taraf içinde. İyi öyleyse. Bu işe güveniyorum. Sizi kutlarım Bay Fusi.
sayısı da artmaya başladı. Yaklaşın yaklaşın. Şu çocuklar bizim için gelmiyorlar. Sığınacak bir yer aradıkları için geliyorlar. Ya. Dinozor yumurtası! Ne olmuş yumurta, ne olmuş? Şu aptal robotu biraz kısamaz mısın acaba? Seni duyamıyorum. Robotumun sesi biraz fazla yüksek de. Robotumun sesi bile söylese yüksek de. Kız şunu hemen. Sen ya bir başkası bana karışamazsın. Robotumun sesini istediğim kadar açın. Bu konuda haklı. Biz ona hiçbir şey yasaklayamayız. Olsa olsa rica edebiliriz. Başka yere gitsin. Öğlenden beri her şeyi seyretti bize. Herhalde bir sebebi vardır. Mutlaka sebebi var. Bize bir şeyler anlatır mısın Geli? Şöyle keyifli bir hikaye. Yok yok. Gerilimli bir şeyler olsun. Kral olsun. Bugün olmaz. En iyisi siz bana bir şeyler anlatın. Ne bu haliniz? Niye eskisi gibi oyun oynayamıyoruz? Evde durumlar nasıl? Bir tane masal plağım oldu şimdiden. Onu istediğim zaman dinleyebiliyorum. Ama eskiden babam bana akşam eve gelince bir şeyler anlatırdı. Artık hemen hemen hiç gelmiyor. Gelse de yorgun ve keyifsiz oluyor. Benimki de. Bizim evde de aynı. Neyse ki kardeşimde de var. Ben vallahi bizimkilerin benimle ilgilenecek vakitleri olmamasından gayet memnunum. Yoksa sürekli kavga ederlerdi. Ben de dayak yerdim. Ama ben eskisinden daha fazla harçlık alıyorum. Tabii bunu bizi başlarından salmak için yapıyorlar. Bizi artık sevmiyorlar. Hayır bu doğru değil. Annemle babam beni severler. Vakitlerinin olmaması onların suçu değil. Evet. Hava soğuyacak. Belki bir daha buraya hiç gelemeyeceğim. O neden pahalı? Annem ve babam dedi ki sizler Tanrı'nın verdiği zamanı ziyan ediyormuşsunuz. Bu yüzden vaktiniz bolmuş. Sizin gibiler yüzünden öteki insanlara vakit kalmıyormuş. Size benzemeyeyim diye bana buraya gelmeyi yasakladılar. Siz bizim gerçekten böyle olduğumuza inanıyor musunuz? Eğer inanıyorsanız niye geliyorsunuz? Benim için fark etmez ki. Benimkilere göre ben nasıl olsa sokak serserisi olacakmışım. Ben sizin tarafınızdayım. Ya demek öyle. Demek siz de bizim serseri olduğumuza inanıyorsunuz öyle mi? Benim ailem yalan söylemez. Öyle değil misiniz? Şimdiye kadar Tanrı'nın ya da başka bir insanın kısacık bir zamanını bile çalmadım. Yemin ederim. Ben de. Ben de. Heh. Şimdi size söylemek istediğim bir şey var. Önceden insanlar Momo'ya gelip dertlerini anlatmaktan hoşlanırlardı. Beni dinlemeye de seve seve gelirlerdi. Ama artık hiçbir şey için zamanları yok. Geçenlerde eski bir tanıdığıma rastladım kendime. Berber Pussiye. Neredeyse tanıyamayacaktım. Hızlı çalışmıyormuşum diye kovdu beni. Ya o kadar değişmiş. Sinirli, somurtkan, neşesiz biri olmuş. Yalnızca o olsaydı aklını kaçırmış galiba diye düşünecektim ama nereye baksanız ona benzeyen insanlar görüyorsunuz. Acaba ortada bulaşıcı bir delilik mi var? Kesin bir salgın var. Ama öyleyse bizim dostlarımıza yardım etmemiz gerekiyor. Bana ne oldu dersin? Ben artık eskisi gibi değilim. O şimdi olduğum yerde bambaşka bir yaşam var. Şeytanca işler. Her gün bir bina bloğu dikiyoruz. Her gün peşi peşine. Dürüst bir duvarcı ustasının mizrağını sızlardı. O harcın içine haddinden fazla kum katmak ne demek bilir misin? Hepsi 4-5 yıl dayanır. Sonra biri öksürse yıkılıverir.
Aldatmaca. Hepsi haince aldatmaca, hile. En kötüsü bu da değil. Asıl bu yaptığımız evler. Bunlar aslında ev bile değil. Bunlar ruh ambarı. İnsanın midesi bulanır. Aman. Bana ne bütün bunlardan? Ben paramı alıyorum ya. Ona bakın. Evet. Artık devir değişti. Eskiden ben de başka türlüydüm. Yaptığım işlerde kıvanç duyardım. Şöyle bakımlıya değer bir şey yaptık mıydı? Keşke senin yanına daha önceden gelip her şeyi anlatsaydım. Hemen yarın diyelim mi? Daha iyisi. Öbür gün mü desek? Peki. Ben nasıl ayarlayabilirsin? Ama mutlaka gelirim. Anlaştık mı? Anlaştık. Hep her şeyi sen bilirsin zaten. En azından müşterilere nasıl davranılacağını daha iyi bilirim. Sanki bir işimize yarıyor da. Sen çok iyisin ya şimdi. Belli. Elinden bir kaza çıkacak şimdi. Mama, sen mi geldin? Seni yeniden görmek ne hoş. Yemek mi istiyorsun? Yok. Ne istiyorsun o halde? Şu an sana ayıracak vaktimiz yok. Sadece uzun zamandır beni neden aramadığınızı merak etmiştim. Ben de bilmiyorum. Şu an başka dertlerimiz var. Tabii. Derdi çok başka şimdi. Eski müşterileri dışarı atmak mesela. Bizim ihtiyarları hatırlıyor musun onu? Hani hep şu köşedeki masada otururlardı. Ha? Kovdu onları. Kapı dışarı attı. Çünkü o pis, sakallı herifler ortalıkta olunca saygın müşteriler meyhaneme gelmiyordu. Onların içeceği bir bardak içki bize ne kazandıracak? Böyle gitseydi hiçbir şey kazanamayacaktık. Şimdiye kadar geçinip gidiyorduk. Şimdiye kadar evet. Ama bunun böyle gitmeyeceğini sen de biliyorsun. Ev sahibi kirayı arttırdı. Her şey pahalılaştı. Ben meyhanemi ayyaş ihtiyarların barınağı yaparsam parayı nereden bulacağım? Ne diye başkalarını koruyayım ki? Beni kimse korumuyor. Bu dükkanı canlandırmak istiyorum. Bunu yalnız kendim için yapmıyorum. Sen ve çocuğumuz için de yapıyorum. Bunu anlıyor musun Nelia? Hayır Nino. Eğer böyle kalpsizce olacaksa ben yokum. Sen ne yaparsan yap. Belki de İlyana haklıdır. İhtiyarlar gittiğinden beri meyhane bana bir yabancı geliyor. Soğudum biliyor musun? Ama artık herkes böyle yapıyor. Niye ben tek başıma başka türlü yapayım ki? Ne dersin? Öyle mi?
bir şeyim yok galiba. Ama bir müzik aletim var. İstersen sana bir şarkı öğretebilirim. Bak şimdi. Burası sende. Yo 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 yo. Şimdi sende. Yo 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 yo. Merhaba. Ben harika bebek Bibi Gör. Evet, bunu daha önce de söylemiştin ya. Bak, eğer şarkıyı beğenmediysen seninle belki bir oyun oynayabiliriz. Olur mu? Mesela şimdi seninle korsancılık oynuyoruz. Ben dünyanın en harika denizcisi Don Melo'yum. Nereden geliyorsunuz bakalım Bibi Hanım? Beni ziyaret etmeniz pek hoş. Merhaba. Ben harika bebek Bibi Gör. Bana bak, hep aynı şeyleri söylersen oyun oynayamayız. Ne? Karşıda deniz kızlarıyla dolu bir ada görüyorum. Ben daha başka şeyler istiyorum. Ne güzel bir bebeğin var senin. Çok pahalı oldu. Bilmiyorum, onu burada buldum. Sanırım böyle harika bir bebekle nasıl oynaman gerektiğini bilmiyorsun. Sana göstereyim mi? Ne istiyorsun Bibi? Daha başka şeyler istiyorum. Gördün mü bak küçüğüm, sana kendisi söylüyor. Onunla oynarken sıkılmamak için ona başka şeyler vermelisin. Karnım acıktı. Bak şimdi, iyi izle. Na 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 na. Na 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 na. Bak burada benim daha nelerim var. Öncelikle onun bir sürü giysiye ihtiyacı var. Bak burada müthiş bir tütü var. Burada bir mayo. Muhteşem bir tenis kıyafeti. Ve bir kürk manto. Merhaba. Ben harika bebek Bibi Gör. Ne kadar kolay olduğunu görüyor musun? İnsan hep yeni bir şeyler aldığında canı sıkılmaz. Ama bu harika bebek Bibi Gör günün birinde bütün bu eşyaları kullanır da canı yine sıkılır diye üzülme sakın. Çünkü daha bu bir boy var. Anlat bu bir. Merhaba, ben süper çocuk Bubi Boy'um. Çok güçlü. Ya, şimdi böyle bebeklerle nasıl oynaman gerektiğini anladın mı? Şimdi sen tabii bunca eşya sende kalsın isteyeceksin değil mi? Peki, hepsi sana hediyem olsun. Ne diyorsun buna? Gerçekten mi? Evet. Artık arkadaşlarına ihtiyacın kalmadı değil mi? Bunca güzel eşya, bu güzel bebekler senin olduktan sonra vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksın. Ah Bibi, seni ne kadar sevdiğimi bilemezsin. Ah Bibi, seni ne kadar sevdiğimi bilemezsin. Momo. Ah Bibi, seni ne kadar sevdiğimi bilemezsin. Momo. Ah Bibi, seni ne kadar sevdiğimi, ah Bibi, seni ah. Ne? Ne oldu? Hala memnun değil misin? Bu harika bebeklerin daha nesi eksik söyler misin bana? Ev, araba, İnsan onları sevemez ki. Ne? İnsan onları sevemez ki. Bununla alakalı olamaz ki. Ama ben arkadaşlarımı severim. Sanırım meselenin ne olduğunu anlaman için seninle daha ciddi konuşmamız gerekecek. Adın Momo değil mi? Bak Momo, sen arkadaşlarını sevdiğini söylüyorsun. Peki onlara bir faydan var mı? Bir yere gelmelerine, kendilerini geliştirmelerine bir katkın var mı?
Var mı? Tabii ki de. Aksine Momo, sen burada olmakla arkadaşlarına ayak bağlıyorsun. Evet, sen böyle olsun istemesen de bu böyle. Ve sen şimdi buna birini sevmek mi diyorsun? Arkadaşlarının bir yerlere gelmesini istiyoruz biz. Onları gerçekten seviyorsan sen de bize yardımcı olursun. Boşuna zahmet etme. Bizimle başa çıkamazsın. Birisi seni sevdi mi hiç? Açık konuşmalıyım. Senin gibi bir çocuğa daha önce hiç rastlamadım. Senin gibi daha çok kişi olsaydı eğer, tasarruf şirketimizi hemen kapatmamız gerekir. Biz haklı kaldık. Kimse bizi hatırlamadı. Bizi kimse bilmedikçe işlerimizi bitirdik. Ve insanların ömürlerinden saatlerini, dakikalarını, saniyelerini çekip almak. Çünkü tasarruf ettikleri bütün zaman onlar için kayıp. Biz onları biriktiriyoruz, onlara muhtacız ve daha çoğuna ihtiyacımız var, hep daha çoğuna. Biz de çoğalıyoruz böylece. Ne kadar sevdiğimi bilemezsin. Neler saçmalıyorsun ben böyle? Sevdiğimi bilemezsin. Hastayım ben. Ne kadar Beni hasta ettin sen. Tatlı çocuk. Unutma beni tatlı çocuk. Unutmaz. Gidiyoruz. Daha çok şeyim olsun istiyorum. Daha çok şeyim olsun. Momo hemen Beppo ile Gigi'nin yanına gitti. Çok korkmuşlar. Onlara Duman Adam'la yaptığı konuşmayı kelimesi kelimesine anlattı. Sonra Duman Adamlarla ilgili gerçeği diğer arkadaşlarıyla paylaşmak için bir toplantı düzenlemeye karar verdi. Arkadaşlar toplanın! Arkadaşlar, bütün meseleyi ayrıntılı bir şekilde iyice düşündüm taşındım. Bu duman adamların gücü bilinmeden, gizli saklı çalışabilmelerinden geliyor. Evet öyle. O halde onları alt etmenin en kolay yolu herkesin gerçeği öğrenmesini sağlamaktır. Peki bunu nasıl yapacağız? Televizyona çıkalım. Diş perisine söyleyelim. Polis. Hayır. Büyük bir çocuk yürüyüşü düzenleyeceğiz. Pazar günü saat tam 3'te bütün şehri buraya, bu eski amfiteyatroya çağıracağız. Ve onlara bu korkunç, bu büyük sırrı açıklayacağız. Ve sonra yepyeni bir dünya kuracağız. Ve buna arkadaşlar, eğer istersek hep birlikte başarabiliriz. Hadi o zaman başlayalım.
Gitmem gerek. Fazla mesai koydular. Bugün yanında kalsan sevinirdim ama. Çöplüğe şimdi gitmek benim de hiç hoşuma gitmiyor. Neyse, yarın sabah görüşürüz. Süpürge de alayım mı? Benim de gitmem gerekiyor. Bugün pazar. Bir yerde gece bekçiliğine başladım. Neredeyse unutacaktım. Planımız düşündüğümüz gibi gitmedi diye üzüldüm. Bu kadar büyütme Momo. Yarın sabah her şey değişir. Biz de başka bir hikaye düşünürüz. Olur biter. O bir hikaye değildi gibi. Anlıyorum. Ama benim şimdi gitmem gerekiyor. Sen de yatıyor olur mu? Görüşürüz Momo.
ve bizim hakkımızda açıklama yaptıkları. Biliyor musunuz? Bu çocukların bizi ve yaptıklarımızı nasıl olup da öğrendiğini açıklayabilir misiniz? Sayın Başkan, bunu biz de açıklayamıyoruz fakat yüksek mahkemenin olup bitenleri olduğundan fazla ciddiye almaması gerekir. Ya çocukluktan başka bir şey değil bu. BLV 553C. Çocukların hareketinin ne kadar ciddi bir şey olduğuna bırakın mahkeme karar versin. Çocuklar zaman tasarruf şirketini diğer tüm insanlara göre çok daha fazla zorluğa sokar. Bu kural sizin tarafınızdan biliniyor muydu? Pek tabii efendim, tabii. Buna rağmen içinizden biri, tekrar ediyorum, içinizden biri bir çocukla konuşmuş ve ona bizim gerçek yüzümüzü açıklamış. Bu içinizden birinin kim olduğunu biliyor musunuz? Bendim fakat yüksek mahkemenin hafifletici sebepleri göz önünde bulundurmasını rica ederim. Tam anlamıyla büyülenmiştim. O çocuğun dinleyiş biçiminde ne varsa bilmem. Ağzından laflar dökülüverdi. Ben kendim de çok şaşırdım. Yemin ederim. Nasıl olduğunu bilemedim. Özürleriniz bizi ilgilendirmez. Yasamız kesindir. Ayrıcalık tanımaz. Ancak şu garip çocuk hakkında biraz bilgi edinelim. Adı nedir? Momo. Yeri belli mi? Amfiteyatro harabelerinde yaşıyor. İyi. Siz sanık. Bu kızın bize bir daha zarar veremeyeceğinden emin olabilirsiniz. Kararın infazından önce bu size bir teselli olsun. Karar mı? Karar nedir? BLV 553C numaralı temsilci hakkında alınan karar. Sanığın ihanet suçu sabit görülmüştür. Yasamız bu durumda ceza olarak kendisinin tüm zamanının geri alınmasını emreder. Efendim, dinlemediniz ki. Kızı bulun. Kuş uçmuş. Onu götürmüşler. Momo. Gidiye haber vermeliyim. Beni nereye götürüyorsun ya? 5-10 yaşlarındayken sonra gözüm kara saçlı, üzerine büyük yalan bir erkek kendini giyiyor. Hiç konuşmamana rağmen seni anlayabilmem çok iyi değil mi? Aç kapıyı Kiki! Aç kapıyı! Ne oluyor? Böyle gürültüyle uyandırılmaktan hiç hoşlanmam ya. Momo'nun başına kötü bir şey geldi. Ne? Ne diyorsun? Momo mu? Ne oldu Momo? İyi olmayacağını biliyordum bu işin. Ne oldu Momo'ya? Kiki, Momo'yu kaçırdılar. Ne? Bunun adamlar gerçekten var. Bir şeyler yapmalıyız. Sakin ol. Dur, Ben polise gidiyorum Kiki. aklını başına topla. Polisler Momo'yu buldu diye. Kimsesiz çocukları nereye götürdüklerini bilmiyor musun Bembo? Pencereleri demir parmaklıklı bir yuvaya tıkacaklar. Momo'yu oraya mı göndermek istersin? Hayır, bunu istemem. Ama ya başı dertteyse? Sakin ol, sakin ol. Gel otur, konuşalım.
güvendesin. Yani bana bir şey mi yapmak istiyorlar? Evet, öyle de diyebiliriz. Peki ama neden? Senden korkuyorlar. Ama ben hiçbir şey yapmadım ki. Yaptın. İçlerinden birinin kendisini ele vermesine neden oldun. Sonra bunu bütün arkadaşlarına anlattın. Hatta gerçeği tüm şehre yaymaya çalıştınız. Sence de bu senin can düşmanları belirlemeleri için yeterli değil mi? İyi de Cassie ile ben bütün şehrin ortasından öylece yürüyüp geçtik. İsteselerdi bizi çok kolay yakalayabilirlerdi. Çünkü çok yavaş yürüyorduk. Ne dersin Cassie? Sizi yakalayabilirler miydi? Cassie gelecekten küçük bir zamanı görebilir. Yarım saat kadar sonra neler olacağını hep öncesinden bilir. Gerçekten mi? Bunu niye bana daha önce söylemedin? Başka kaplumbağalar da bunu yapabiliyor mu? Gelelim sana ve arkadaşlarına. Hazırladığınız pankartlar beni çok etkiledi. Onları okudun mu? Kesinlikle. Kelimesi kelimesine. Başka kimse okumadı galiba. Evet maalesef. Duman adamlar bunu başardılar. Sen onları tanıyor musun? Ben onları tanıyorum. Onlar da benim. Onların suratlarının rengi niye öyle kül gibi soluk? Onlar insan şeklinde gözükseler de aslında insan değiller mi? Ve varlıkları insanların zamanlarını çalarak sürdürüyorlar. Ben kimsenin zamanını benden çalmasına izin vermem. Sana bir sır vereceğim ona. Bütün insanlara zamanları burada. Hiçbir zaman sokağındaki hiçbir yerde evinden dağılır. Madem öyle sen de zamanı öyle bir dağıt ki duman adamlar insanlardan bir daha asla zamanlarını çalamasın. Hayır bunu yapamam. Çünkü zamanlarını nasıl kullanacaklarına insanlar kendileri karar verirler. Zamanlarını korumak onlara düşer. Öyleyse bunu onlara söyleyelim. Öyle mi dersin? Ben bunu onlara yolladığım her saat başında söylüyorum. Ama insanlar ki onları korkutan şeylere daha çok inanıyorlar. Ben korkmam. Zamanın kaynağını görmek ister misin onu? Seni oraya götüreceğim. Kendi yüreğim, sen çiçeklerinin açtığı ve zamanın duyduğu yere. Horoz'da zamanın bu kadar değerli olduğunu bilmiyordum.
Arkasından da televizyon sahibi çıktı. Eskiden olduğu gibi yeni hikayeler bulma dönemi bitmiş. Buna vakti yok. Günün birinde Gigi devamlı artan istekleri karşılayabilmek için aslında hiç yapmaması gereken bir şey yaptı. Yalnızca Momo'ya ait olan hikayelerini anlatmaya başladı. Yine de bir gün kendisiyle bir hesaplaşma yapmaya karar verdi. O artık milyonlarca dinleyicisi bulunan bir insan. Gerçeği bütün insanlara o anlatmayı da kim anlatacaktı? Evet. Onlara duman adamlardan bahsedecek. Ne var? Bırak o işi Gigi. Kimsiniz siz? Tanıtmamıza gerek var mı? Sen bizim kim olduğumuzu çok iyi bilirsin. Benden ne istiyorsunuz? Yapmayı düşündüğün şey. Hoşumuza gitmedi Gigi. Uslu dur ve bundan vazgeç. Tamam mı? Hayır, vazgeçmeyeceğim. Ben artık eski, önemsiz turist rehberi Gigi değilim. Ünlü bir adam. Benimle uğraşabilecek misiniz bak? Sen bir hiçsin Gigi. Bir lastik balon. Seni biz üfleyip şişirdik. İçindeki havayı boşaltmamızı istemiyorsan bizi kızdırma. Yoksa sen gerçekten bugünkü yerine kendi önemsiz yeteneğin sayesinde geldiğine mi inanmıştın? Elbette buna inanıyorum. Zavallı. Sen bir hayalciden başka bir şey değilsin. Momo'ya ne yaptınız? Sen o karışık kafanı bununla yorma. Ona artık bir yardımın olamaz. Hele bizim hikayemizi ortaya dökersen hiç. Bunu yaparsan olsa eriştiğin şu güzel başarı geldiği kadar çabuk kaybolup gider. Tabii biz senin kendini mahvetmene engel olmayız ama zengin ve ünlü biri olmak daha hoş. Değil mi Gigi? Evet. Gördün mü ya? O halde bizi oyundan çıkar ve insanlara senden duymak istedikleri şeyleri anlat. Artık her şeyi öğrendikten sonra bunu nasıl yapacağım? Sana bir akıl vereyim. Kendini fazla ciddiye alma. Söz konusu olan sensin. Kafam şişti. Oh be. İhtiyar çöpçü Beppo, Momo'nun kaybolduğu geceden sonra işi el verdiği sürece amfiteyatroya gelerek oturup bekliyordu. Korkusu ve huzursuzluğu gün geçtikçe arttı. Sonunda Gigi'nin öne sürdüğü bahanelere aldırmayıp durumu polise bildirmeye karar verdi. Ne istediniz? Kötü bir şeyler olduğunu sanıyordum da. Yapma ya. Gerçekten mi? Konu nedir? Konu bizim Momo. Bir çocuk mu? Evet. Sizin çocuğunuz mu? Hayır. Yani evet. Ama babası ben değil. Hayır, yani evet. Kimin çocuğu bu? Anası babası kim? Bunu kimse bilmiyor. Çocuk nereye kayıtlı? Kayıtlı mı? Ha, herhalde bize. Hepimiz onu tanırız. Kayıtsız. O halde. Ya bunun yasak olduğunu bilmiyor musunuz? İşe bak şimdi gece gece. Çocuk bürosu. Çocuğun adı ne demiştiniz? Momo. 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 Momo ne? Soyadıyla beraber lütfen. Momo'dan başka adı yok. Pardon. Bakın, ben size yardımcı olmak istiyorum fakat daha doğru düzgün ifade bile alamıyoruz. Özür dilerim. Tamam, tamam. Önce siz bana kendi adınızı söyleyin. Beppo. 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 Ha, 2 P'le. Devamı ne? Beppo çöpçü. İşinizi değil, soyadınızı soruyorum. Çöpçü Beppo. Soyadın amca! Soyadın! İkisi de aynı. Allah Allah. Deli midir nedir? Amca, anlat. Hiç de zamanım yok ama sen yine de ne anlatmak istiyorsan anlat. Tamam. Bizim mahallenin orada eski bir tiyatro yıkıntısı var. Bir gün oraya tuhaf giyimli bir çocuk geldi.
Böyle kısa boylu, kıvırcık, siyah saçlı bir şey. Bizim Momo işte. Hepimiz onu çok sevdik. Sonra Momo amfiteyatroda yaşamaya başladı. Her şey yolunda giderken bir anda ortaya duman adamlar çıktı. Bunlar böyle kül, soğuk insanlar. Sürekli sigara içiyorlar ve insanların zamanlarını çalıyorlar. Bu duman adamlardan biri Momo'ya kendilerine dair her şeyi anlatmış. Sonra ben bir gece çöplükte dinlenirken bir de ne göreyim? Duman adamların mahkemesi. Momo ile konuşan duman adamın sigarasını alıp orada öldürüverdiler. Adam duman gibi böyle pof diye. Hatta öldürdükleri duman adam da tıpkısına benziyordu. Neyse, sonra Momo'yu kaçırmak için amfiteyatroya doğru gittiler. Onlardan önce Momo'ya ulaşmaya çalıştım. Fakat çok geç kalmışım. İşte Momo o gece kayboldu. Bitti mi? Evet. Çocuğum götürün şu adamı bir akıl hastanesine. Orada anlatsın masallarını. Ama bakın anlamıyorsunuz ki. Duman... Amca, duman adamlar kurtarsın seni. Haydi. Dinlemeniz gerekiyor ki...
Neredeyse her gün televizyona çıkıyor. Neden artık tiyatroya hiç gelmiyor? Aman canım sen de artık onun öyle şeylere vakti yok. Şimdi nerede oturuyor biliyor musun? Yeşiltepe dedikleri bir yerde kocaman bir köşk almış diyorlar. Pardon da. Adamları daha ne kadar bekleyeceğiz acaba? Ha? Ha? Hadi o artık sen de sıraya geç. Peki Beppo nerede? O seni çok bekledi. Şimdi hatırlamıyorum ama duman adamlar mıdır nedir bir şeyler anlattı durdu. Ya sonra? Sonra polislere karşı geldi. Bildiğim kadarıyla onu tımarhanede gibi bir yere kapatmışlar. Fazla da bir şey bilmiyorum. Bir fikrim yok baba. Aa, yeter be! Burası ekspres lokantası yoksa bekleme salonu canım. Ya çocuklar onlara ne oldu? Artık her şey değişti şu an. Bu halde anlatamam sana bunları. İyi de niye artık hiç gelmiyorlar? Momo, çocukların sokaklarda yalnız başlarına dolaşması yasaklandı. Kimsenin ilgilenemediği bütün çocukları da çocuk depolarına götürdüler. Ben arkadaşlarım olmadan ne yapacağım şimdi? Senin yerinde olsaydım ben de bir çocuk deposuna giderdim. Bu halde seni de oraya götürecekler nasıl olsa. Momo dur biraz orada. Sen de neredeydin? Onu hiç anlatmadın. 2 saattir momo. Ne yapıyormuş arkadaş be? Yine yazan tanımışlar çiçekleri ve şarkıyı anlatamam. Ama geldi diye gidelim. Göreceksin o. Ondan kesin hoşlanacaksın. Burası gerçekten yerine mi? Emin misin? Hiç onarımı görünmüyor ama. Niye herkes kapalı buranın? Saçma sapan sorular sorma. Olur mu? Parti yolu var mı? Cumartesi çıkacağım. O zaman onu gördü o da artık. Yok ben fırsatını da sormayı ben bir şeyim ben. İstemiyorum. Momo! Bu benim küçük mamam. Bunca zaman nerelerdeydin sen? Kimsin sen çocuğum? Ne arıyorsun buralarda şoför? Ama bu Momo. Benim eski arkadaşım ya Momo. Ay bu kız gerçekten de var mıydı? Bunu hemen basına verelim. Masal prensesiyle kavuşma gibi bir şey olabilir. Çok büyük sansasyon yaratacak. Hayır bunu istemiyorum. Ama seni bak. Sen gazeteye çıkmayı çok isterdin değil mi? Çocuğum rahat bırak. Eğer acele etmezsek uçağı göz göre göre kaçıracağız. Ve bunun ne demek olduğunu en iyi siz biliyorsunuz Bay Girolamo. Tanrım! Bunca zaman sonra Momo'yla şöyle rahatça birkaç kelime konuşamayacak mıyım? Ama görüyorsun işte. Beni rahat bırakmıyorlar. Bu köle tacirleri bana rahat vermiyor Momo. Ya sizin programlarınızı düzenlememiz için bize para ödüyorsunuz. Sayın üstad. Tamam. Hadi gidelim. Bak sen de bizimle havaalanına kadar gelsin. Yolda konuşmaz. Sonra şoförüm seni geri getirir. Olur mu? Hadi gidelim. Momo. Birbirimize anlatacak. O kadar çok şey var ki. Bu arada neler oldu neler. Bizim ihtiyar Beppo ne yapıyor? Onu çoktandır görmedim. Ya çocuklar? Sık sık beraber olduğumuz günleri özlüyorum biliyor musun? Ne güzel günler Momo. İşte her şey değişti. Bambaşka. Hadi sen bir şey söylesene. Neredeydin? Neler yaptın? Ay affedersiniz ama aklıma harika bir fikir geldi. Sözünü kestim. Biliyorum ama söylemezsem unutacağım. Sizce de Momo yeni çocuk yıldız olarak yakında çekilecek Serseriler dizisine çok iyi gitmez miydi? Kesinlikle. Ay değil mi? Sansasyonu bir düşünsenize. Momo oynuyor. Anlamıyor musunuz? Momo'yu hiçbir şekilde bu iş
işe bulaştırmanızı istemiyorum. Ne istiyorsunuz bilmem. Ama bir başkası olsa böyle bir fırsatı kaçırmamak için 40 takla atar. Ben başkası değilim. Şimdi biraz bizden konuşalım. Gecikmeden kısa bir soru daha. Ama- Çok kısa, ufacık, küçücük, minnacık canım. Neredeyse alana geldikçe diyorum çocukla hiç değilse acele bir röportaj yapalım. Yeter! Yeter! Momo'yla sadece ben konuşmak istiyorum ve mümkünse özel olarak. Bu benim için çok önemli. Lütfen, daha kaç defa söyleyeceğim size. Peki, ne de olsa sizin popülaritenizi etkileyecek benimkini değil. Ne olursa olsun. Momo, doğru. Görüyorsun mu? Ne var? Artık istesem de geri dönemem. Gigi hep aynı Gigi'dir derdi. Hatırlıyor musun? Ama Gigi aynı kalamadı. Sana şunu söyleyeyim. Hayatta en tehlikeli şey. Gerçekleşmiş hayaller. Artık hayal edecek hiçbir şeyim kalmadı. Her şeyden bıktım. Yapabileceğim tek bir şey kaldı artık. O da susmak. Hiçbir şey kalmadı. Hayatımın sonuna kadar ya da yeniden kimsenin tanımadığı zavallı vermiş olunca. Sana da dayanamam. Sen bütün bunları anlayamazsın ki. Ama benim kendimden konuştum. Biraz da sen anlat artık. Momo, neredeydin? Neler yaptın? Bay Girolamo. Geldik efendim. Sen neredesin? Dinle. Benim yanımda. Seni her yere beraberinde götürüyorum. Birlikte dünyayı gezeriz. Sen oturup sadece beni dinle yeter. Kim acaba? Sen evet dersen her şey yoluna girecek. Lütfen bana yardım et. Kasyopeia nerede? Kasyopeia! 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 Artık seni de mi kaybettim? Franco! Massimo! Paolo! Baba! Her yerde sizi aradım. Yine bana mı geliyordunuz? Eskiden hep gelirdiniz ya. Eskiden. Ama şimdi her şey değişti. Artık zamanımızı boşa harcayamayız. Biz hiç öyle bir şey yapmadık ki. Evet, çok güzel zamanlardı. Şimdi nereye gidiyorsunuz peki? Oyun saatine. Orada oyun oynamayı öğreniyoruz. Ne mesela? Bugün delikli kartlarla oynayacağız. Çok faydalı bir oyun. Ama çok dikkat gerektiriyor. Eğlenceli mi peki? Mesele bu değil ki. Böyle bir şey sorulmaz. İyi de mesele ne ki o zaman? Geleceğe faydalı olup olmaması. Size anlatacak o kadar çok şeyim var ki. Belki bir gün yine görüşürüz. Senin yanındayken çok daha keyifliydi. Aklımıza ne oyunlar gelirdi. Kaçamaz mısınız buradan? Ben daha önce birkaç kez denedim. Yarar yok. Kaçanlar her seferinde yakalıyorlar. Gidelim artık.
işimize gelmez. Çünkü senin için bambaşka bir planımız var. Bütün arkadaşlarını elinden aldık. Artık kimse sana yardım edemez. Ama biz gördüğün gibi sana yine de dokunmuyoruz. Neden? Çünkü senden bize ufak bir iyilikte bulunmanı istiyoruz Momo. Eğer mantıklı davranırsan bir sürü şeyi elde edebilirsin. Arkadaşlarını da. İlgilenir miydin? Güzel. O halde gece yarısı görüşürüz. Zaman aleyhimize işliyor. Biraz önce raporları göndermek. Çık çocuk. Hadi iyice. Yavaş be yavaş. Demek Momo denen kız Birbirimizle açık konuşalım. Sen yalnız başınasın çocuk. Arkadaşlarına ulaşamaz. Zamanını paylaşacağın kimsen kalmadı. Bir an gelecek. Ve artık katlanamamaya başlayacağız. Belki, belki bir hafta sonra, belki bir yıl sonra. Yoksa çoktan o hale geldin mi? Sana yardım etmemizi istemez misin? Momo! Horoz'u tanıyor musun Momo? O halde saat çiçeklerini de biliyorsunuz. Arkadaşlarını seviyorsun. Değil mi Momo? Onları kurtarman ufak bir gayretine bağlı. Sen bize yardım et. Biz de sana yardım edelim. Senden sadece bizi Horoz'da'ya götürmeni istiyoruz Momo. Hepsi bu. Horoz'dan ne istiyorsunuz? Onunla tanışmak istiyorum. Neden? İnsanların tek tek saatleri,
dakikaları, saniyelerini çalmaktan bıktık. İnsanlığın bütün zamanını istiyoruz ve bunu bize hora sağlayacak. Ya insanlar? Onlara ne olacak? İnsanlar çoktandır bu dünyada gereksizler. Dünyayı kendileri için bile yaşanamayacak bir yer haline getirdiler. Ama sen sakın korkma küçük Lomo. Sen ve arkadaşların bunun dışında tutulacaksınız. Sizler durup dururken oyunlar oynayan ve hikayeler anlatan son insanlar olacaksınız. Hadi. Şimdi bizi oraya götür. Hayır. Bunu istesem de yapamam. Yeri sadece o horostanın kaplumbağası biliyor. Hemen kırmızı alarm verilsin. Kaplumbağa mutlaka bulunmalı. Mutlaka! Kasyopya. Kasyopya. Lütfen sakin ol. Seni saklamamız lazım. Kimsenin görmemesi lazım. Her yerde seni arıyorlar. Ama lütfen. Bunca zamandır hep beni mi aradın? Peki nasıl oldu da beni tam da şimdi burada buldun? Yani daha önceden beni bulamayacağını bildiğin halde beni aramaya devam mı ettin? Duman adamlar her yerde seni arıyorlar. Onları oraya götürmen için. Şimdi ne yapacağız? Horos'ta'ya mı gideceğiz? Burada kalmak daha mantıklı değil mi? Ama doğrudan kucaklarına gitmiş oluruz böylece. Biraz daha hızlı yürüyemez miyiz? Önce yolu araman gerekmez mi?
saat çiçeklerini hatırlıyorsun değil mi? İşte duman adamlar. Onlara izin verip insanların yüreklerinden bu saat çiçeklerini koparıp içiyorlar. Duman adamlar varlıklarını böyle insanların çalınmış ölü zamanlarından yararlanarak sürdürüyorlar. Onca ölü zaman. Evet, şu an çevremizi saran bu duman ölü zamanlarda oluşuyor. Ve daha da yükselince benim yolladığım her bir saati zehirleyecek. Bu da insanları hasta edecek olan bu. Hem de ağır hasta. Nasıl bir hastalık bu? İnsanın kendisine ve bütün dünyaya ilgisizleşmesiyle kendini gösterir. Ve buna ölümcül cansız denir. Yani şimdi bütün insanlar böyle mi olacak? Evet, beni bununla tehdit ediyorlar. Ben şimdiye kadar insanların hep bu beladan kendi kendilerine kurtulmalarını bekledim. Çünkü onların olanlarına kendileri yardımcı oluyor. Ama artık hikayenin devam edebilmesi için bir şey yapmak zorundayım. Ama tek başıma yapamam. Bana yardım eder misin? Evet. Bak Momo, bu bir saat çiçeği. Onu al ve iyi dinle. Ben eğer uykuya dalarsam bütün zaman bir anda duruverir. Duman adamlar da sınırlarını geçmeyi hayal bile edemeyecekleri hiçbir yerde evine girebilirler artık. Ama ortada zaman kalmadığı için çalacak bir şey bulamazlar. Zaman durunca bir saat çiçeği olmadan hareket etmek imkansızdır. Sana verdiğim saat çiçeğiyle dünya donduktan sonra senin daha bir saatlik bir zamanın olacak. Duman adamlar zamanın durduğunun farkına varır varmaz hiçbir yerde evini terk edecekler. Çünkü ölü çiçeklerden oluşan sigaraları ancak birkaç dakika dayanabilir. Birçoğu bu koşuşturmada birbirlerini yok edecekler. Ama tek başına bu yalnız ifade etmez mi o? Sen onları gizli salonlarına varıncaya kadar izlemeli ve depolarından yeni çiçekler almalarını engellemelisin. Kasamızın kapısının açık olması iyi oldu. Yoksa asla açamazdık. Yedek depomuzun bize ne kadar zaman gideceğini bilemeyiz. Kısıtlamaya ne kadar erken başlarsak o kadar uzun süre dayanırız. Bu felaketi birkaçımızın atlatması yeterlidir. Elindeki saat çiçeğini kullanarak deponun kapısını kapatmalısın. Ve sonra son zaman hırsızı da kaybolunca kapıyı tekrar açıp bütün zamanı serbest bırakmalısın. Çalınan zamanları insanlara geri döndükten sonra dünyanın hareketsizliği sona erecek. Ve ben de tekrar uyanabileceğim.